biri kazada cama vurmuş, öyle var. Doğru mu? Çok pis kapattı. Arkadaşlar hepinize selamlar. Size bahsetmiştim ya kuzenim kaza yaptı diye. Geldik arabaya bakmaya. Arkamda gördüğünüz kuryere kaza yaptı. Size şimdi o arabayı göstereceğim, bir muhabbet edeceğiz. Bakacağız, edeceğiz, kaza hakkında konuşacağız. Araba cidden çok sağlammış. Ford arabasının çok sağlam olduğunu burada gördüm. Sizler de anlayacaksınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Hadi gelin videoya geçelim, başlayalım. Kuzenimin öyle büyük bir kaza yaptığı araba vardı. Onu görmeye geldik. Bu arada yanımızda bir ambulans da var. Bu da bayağı bir kötü kaza yapmış. Bildiğiniz bak, yandan vurmuş, devrilmiş ha ambulansta. Bayağı berbat olmuş ya. Şimdi gördüğünüz üzere Courier iş arabasıydı. Tamponu falan da burada. Golf'le beraber kafadan çarpıştılar. Burada şaseden bildiğin yemiş araba direkt ya. Oğlum ne kadar kötü olmuş bence. Sen iyi çıktın bunun içinden, biliyor musun? Evet. Vallahi şuna bak. Tam şuradan kesmiş. Aynen. Katlamış katıyor. Vallahi şuna içine baksanıza, kapı. Kapı açılıyor mu ya? Açılıyor içeriden bağlı. Ha, bağlamışlar. Şöyle ya, bildiğiniz şoför koltuğunda kuzenim vardı öldüğü için, ama iç haznede bir şey yok. Vallahi cidden Courier kaliteli arabaymış, güvenli arabaymış, onu anladım. Hava yastığı açılmış. Bunun yan tarafta hava yastığı yokmuş önce senin. Yok sadece. Gariban işi. Sadece 2 tane koymuşlar sana. Vallahi şöyle içeriye bakın arkadaşlar. Dediğim gibi şoför oydu. Yani bayağı bir sarsıntı yaşadı. Bir gün hastanede kaldık. Kafası falan şişti. Bir yere vurmuş kafayı. Nereye vurduğunu bilmiyoruz. Şöyle bakın. Buraya Golf vurdu. Golf 7.5. Yani iyi sağ çıktım buradan ya. Harbi diyorum. Sen kendine doğru çekmiş işte. Sen kaçabildiğin kadar kaçmışsın da kendin. Karşı tarafa bir şey olmasın, bana bir şey olsun diye yapmışsın ama. Bir de var ya, tam böyle yangın çıkacak yermiş, biliyor musun? Elektrik kontağının olduğu yer, baksana, sigortalar. Değiştireyim, sağ ol. Şöyle jantımız buradan vuruyor arkadaşlar, yana doğru atıyor arabayı. Bakalım janta. Sağdan böyle yapmaya çalışıyorum, bana bir şey olmasın, sağdan olsun da ne olursa olsun ama işte. Fedakar ya. Valla gülüyoruz ama çok büyük bir kazaydı yani. O gün ben hızlı gittim. Bak, oradan vuruyor, teker burada yamuluyor. Tekerin haline baksana önce. Yani kaza yapan sensin, sana baktığın zaman. Adam kaza yapıyor. O anda gidip fotoğraf falan çekiyor, sonra bilinç gidiyor. Tekeri buradan yamulmuş. Bu araba pert oldu değil mi? Pert. Şurada şöyle yalıtım köpükleri falan. İçeride hava yastığı çok kurtarmış ama yani. O an hatırlamıyorum ama mesela şimdi diyor ki hani kaza yaptık. Ancak işte o andaki işte hava yastığının açılması, vurduğum an hiçbirini hatırlamıyor. Sadece indiği zamanı hatırlıyor. Gidip işte karşı taraftaki kadını çıkarmış. Kadın bildiğiniz şeridine geçiyor arkadaşlar. Karşı şeritten giriyor. Zaten polis rapor tuttu. Suçlu çıktı. Şikayetçi olduk. Şikayetçi olmamızın sebebi de aslında kadın gelip bizim şeridimize geçti dedi. Araba kendi şeridinde olduğu halde fotoğraflarını falan koyacağım ben size, şimdi göreceksiniz. Ya bizi suçlayınca biz de ona şikayetçi olduk. Yoksa olmayacaktık yani gene de. Yan kapı çıkmış. Şöyle içeriye bakalım. Farın biri burada böyle yağ olmuş. Koltuklarda işte airbag olsa çok daha iyi olacakmıştı aslında. İçeride fındık dahi var. Bayağı karışmış. Hava yastıkları böyle hasır gibi bir malzemeden yapmış. Bunları tekrar dolduruyorlar galiba, tamir ediyorlar. Ancak burada tabii serviste değiştirilir. Araç pert ayrılacak, satılacak büyük ihtimalle bu araba. Teyip falan tabii çalışmıyor. Güzel bir arabaydı ama ben de buna binmiştim. İçeride fındık var ya. İbreyi çektin mi 52'de? Aa, onu göstermedim. İbre donmuş kalmış arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Yani bu bence güvenlik için, polise yardımcı olması için yapılmış bir sistem. 52 civarında bir kilometrede donup kalmış ibre. Devir iniyor ama kilometre sabit kalmış. Sen o vurduğun anı hiç hatırlamıyorsun değil mi? Sıfır. Kafayı aldım darbeden dolayı. Ama yine de hatırlamazsın ya. Darbe almasan dahi o hava yastığının patlaması falan, oraları hatırlamazsın bence. O da bomba gibi. Kadın böyle geldi ya. Ondan Çok mu ses çıkarıyor patladığı zaman? Havaya. Çok bayağı bir böyle diyorlar, sizden kulağın çınlıyor, duymuyorsun hiçbir şey. Duyma kaybı oluyor, evet. O anda. Hatta Mercedes'lerde bir sistem var mesela. Kaza yapacağını anladığı anda arabanın içinde gürültü çıkarıyor.
Sen kulağın zarar görmesin diye önce gürültü duyuyorsun, sonra kazaya duyuyorsun. Mercedes'ler. Ha, onlarda o özellik var. Emniyet kemeri olmasa işte emniyet kemeri kurtardı seni ya. Yani kemer takmasan camdan fırlarsın neredeyse. Alttaki hava yastığı, üstteki de bizim abinin kafası. Yok canım, kafayı mı vurmuş oraya? Emin misin? Oha! Buraya mı kafayı vurmuş diyorsun? Aynen. Sen ciddi misin ya? Makinesi hava yastığı. Tamam, bu patlayınca kırdı burayı. Hava yastığına sekip kafayı oraya vuruyor. Hatta kaldırmış camı bayağı bir gördün. Evet, zaten kafa hizasında yapmış, böyle bir oval şekilde kaldırmış. Baksanıza arkadaşlar, adam kafayı vurmuş buraya. Tövbe ya. Ama yani Ford arabası sağlammış, ben onu gördüm ya. Bildiğin kafa kafaya çarpışma da böyle dayanıyorsa. Tam şaseye vurdu. Evet. Şaseyi sıyırdı. Yani şimdi şöyle bir şey var ama bak, sen aslında çok kötü bir kaza. Köşeden vurduğun için bütün güç buraya gelmiş. Eğer yayılsaydı hiçbir şey olmazdı. Bu ne biliyor musun? Amerika'da Tesla'lar var, özellikle böyle kazalar yapıyorlar. Tam köşeden duvara vuruyorlar. Arabanın en hassas olduğu noktalar buralar oluyor, anladın mı? Bak şimdi onun şasesi buradan girseydi belki İşte motor gelmez. düşebilirdi. Hayır, motor gelmez. Motor düşüyor öyle bir şey olduğunda. Motor yere iniyor. Asıl buradan vurduğu için sana gelmiş iyice bak. Yani kabine neredeyse gelecekmiş zaten. Baksana şurada kabin burada az kalmış. Bir de sıyırmış sanki, böyle vurup böyle kaymış gibi. Kapıya doğru gitmiş ya. Çarptı, araba hemen göt attı. Yan durdu araba. Aslında bakarsan ucuz bir araba ama yani gene dayanıklı. Sen burada var ya, Tofaş'la dayama değilsen arabanın içine sıkışmışsın şu anda. Burada Egea da var. Linea var. Linea çok kötü olmuş. Araba sabah yanmış. Bu mu? Hava yastığı açmamış. Ha evet, hava yassı açmam ama pek bir şey yok bunda be. İyi, gidelim bence, ne yapalım? Tamam. Abi çok sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Arkadaşlar, sağlam arabanın ne kadar önemli olduğunu burada görmüş oluyoruz. Yani bindiğimiz Tofaş'lar, Lada'lar, işte eski arabalar, ben de aynı şekilde bir ara Tofaş'ı biniyordum ya. Düşünsenize, o yollarda ben de kullanıyorum Tofaş'ı. Ve yani o kadın biri gelip o şekilde vursa o Tofaş'ın içinden sağ çıkamazsınız. Yani yeni arabanın önemi burada anlaşılıyor kesinlikle. Hani konfor falan diyoruz, teknoloji diyoruz ama en basitinden güvenlik olması lazım bir arabada. Sıfır araba, yeni araba bu şekilde güvenli oluyor, öyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak, köpekler uyuyor, onları hiç kaldırmayalım. Arkadaşlar, kazayı bu güzergahta yaptı. Şu ileride bir yerde, herhangi bir yerde, aynı güzergah üzerinden, bu yol üzerinde direkt karşıya doğru geçiyor. Zaten dediğine göre kuzenimin hiç bize bakmadı diyor. Yani göz göze gelmedik hiç diyor. Direkt yola bakmıyordu, başka bir şeyle uğraşıyordu. Büyük ihtimalle telefonla uğraşıyordu ya da herhangi... Oha diyorum, ses hızını mı geçtim? O nasıl ses? Tüylerim diken diken oldu. Çok iyiymiş ya. Ait olunca böyle oluyor işte. Biz kazaya dönelim. Karşıya doğru geçiyor ağır ağır. Bu korna, selektör, fren derken artık kaza yapacağını anlıyor. Direksiyona sarılıyor. Fren yapıyor. Zaten 50 kilometrede de çok hızlı gitmiyor bu yol. Daha yeni bu iş yerinden çıktığı gibi oraya gelmeden, yani iş yerinden çıktığı gibi yola, daha ana yola varmadan kaza yapıyor. Böyle sonuçlanıyor. Belki de kaza yapan kişi bunu da izler. Golfçü, yani Volkswagenci. Volkswagenciler bizi izliyor. Ona da buradan selam olsun, ne diyelim yani, artık mahkemede görüşeceğiz onlarla. Şikayetçi olduk. Neyse, artık hakkımız. Yani tamam, hatadır ama hata yaptığın halde karşı tarafı suçluyorsan, diyorsan ki sen benim şeridime geçtin, sen bana vurdun diyorsan, ne mantıksa zaten araba kendi şeridinde duruyor. Fotoğraflarda göreceksiniz. Yani o şikayeti hak ediyorsun. O cezayı hak ediyorsun fazlasıyla. Gelip bir hastaneye insan görmeye gelir böyle bir durumda. Bir özür dilemeye gelir. Hayırlısı olsun, ne diyelim. Hadi ben kapatıyorum artık. Şu an aklımda sadece A7 var. Şimdi kapatıp videoyu izleyeceğim. Kafamı Abi- şöyle koyayım. Abi sen şimdi kazada kafanı cama vurmuşsun, öyle var. Doğru mu? Çok pis kafa atarım. Vallahi. Abi o kafa vallahi bir sorun yok gözüküyor ama. Yok yok. Yani, Cam mı işte, rahmetli olacağım. hani baktım orada direkt, hani senin siluetin vardı camda. Bir tane daha vardı da herhalde o omuz attık mı onu bilmiyorum da. Omuz da taktım. Allah Allah, omuz da mı ağrıdı? Ha. Hep Eren'in yüzünden. Niye ya? Kemer takmıyor, bir şey oldu. Arkadan tak. Kendi takmış, beni kandırıyor. Adam kendi güveni alıyor. Evet. Ama orada da takmıyor. İnsan takmıyor, biliyor musun? Daha yeni çıkmışsın ya. Ana yola çıkınca takarsın genelde insan ya. Zaten arkadan takmışım sen. Arkadan takınca ne oluyor? Baktın şey açmıyor.
Ha airbag. Ama yok airbag açıyor ya. Camdan direkt dışarı çıkardım. Ama gene sen tutundun galiba bir yere. Vallahi hiçbir yere tutunamadım. Hatırlamıyorsun bir şey. Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Sesi hatırlıyoruz da bakmadı satın aldı. Bakamıyor ki. Ha. Bu anında kendimle var. Sen de bilinç kaybettin mi herhalde? Öyle bir şey olmadı ha. Önemli var resim çekiyor. Emniyet kemerini bir tek ben takıyorum. En çok sıkıntı bende var. Aynen bak belki takmasan rahat olacaktır ha. Arkadaki ne yapmış acaba? Nerede oldu? Buradan araya girmiş. Ben baldıra kapatmış. Valla. Arkadaşın şu omuzunda çatlak varmış. Acaba omuzu mu çarptı gibi? O da olabilir. Çatlak yokmuş ya. Biri kırık diyor, biri çatlak. Bir tane doktor burada bir şey yok. Devam et. Abi ambulanstan siz nasıl indirdiler ya, onu anlatsana. Salak bizi acilin kapısına da getirmediler biliyor musun? Nasıl? Bizi araştırmaya götürdüler. Abi indik normal hastaların, ziyaretçilerin girdiği yerden giriyoruz. Yürüyerek acile. Sanki normalmiş gibi ha. Hiç grip Vallahi olmuş gibi. Dedi, bari dedi ben ambulansı öbür tarafına götüreyim. Öbür tarafa acile götüreyim bari dedi. Aşağıda. Sonra dediler müşahede altı. Anam bir baktık odaya. Boş yatak yok, her tarafta yaşlılar. Hep koronadır onlar. %90. Hemen kaçtık kantine. Dışarısı daha güvenli ha. Kantin açık ama abi. Kazada ölmezsen.